Herkese Hindistan'dan selamlar dostlar. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Yalnız değilim. Yanımda çok ilginç birisi var. Yanımdaki kişi kim mi? Türkçeyi çok iyi konuşan, hatta yıllarca Türkiye'de yaşamış bir Hindistanlı kardeşimiz var. Dostum nasılsın? Selamlar, nasılsınız? Vallahi seninle tanıştığım için çok mutluyum dostum. Ben de çok mutluyum. Benim ismim Cemalettin. Ben şu an Bangalore şehrindeyiz. Met'le beraber. Met'le sağ olsun beni görmeye gelmiş. Ben burada çalışıyorum. Yani bir şirkette analist olarak çalışıyorum. Valla senin hakkında baya muhabbetler edeceğiz. Bu arada konuya başlamadan önce de Cemal arkadaşımız da Türkçe içerikler üreterek Instagram ve YouTube hesabında paylaşıyor. YouTube kanal ismi de üstündeki tişörtten de görebilirsiniz. Hintli dayı alt çizgi. Instagram, YouTube abone olmayı unutmayın. Çok Evet, güzel güzel. içeriklerin var. Ve de böyle biraz ufak bir şekilde küçük küçük videolar Hindistan'daki yaşamlarla ilgili, buradaki imkanlarla ilgili videolar çekip paylaşıyorum. Yani bir iki senedir falan bu işi yapıyorum. Ondan sonra şimdi iş başladığı için çok fazla içerikleri yok ama yine de videolar çekmeye çalışıyorum. Haftada bir video paylaşıyorum. Ondan sonra bu şekilde buradaki işler. Ama içeriklerin çok kaliteli. Çok teşekkür ederim. Yani zaten kendisi direkt Hindistanlı. Gerçekten Hindistan'ı çok merak ediyorsanız veya sormak istediğiniz sorular varsa yani kendisi direkt buralı. Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Her türlü içerikleri de çok kaliteli. Hindistan hakkında çok bilgi verici, güzel içerikleri var. Onun dışında senin Türkçe efsane. Çok güzel konuşuyorsun. Teşekkürler. Yani ömrümde tanıdığım en iyi Türkçe konuşan yabancı kişisin. Eyvallah. Şimdi bayağıdır yani bir ay falan oldu. Böyle ilk oturuşla bu kadar Türkçe konuştuğumu hatırlamıyorum bir ay içinde. Şimdi Mert geldikten sonra böyle biraz yani alıştırma yapıyoruz, Türkçe alıştırması. Vallahi bu senin unutmuş halinse yani, Yani böyle bayağı iyi. bayağıdır yapıyorum çünkü yani konuşmuyorum. İşler olduğu için yani Türkçe konuşacak bir vakit ya da şey bulmuyorum. Sosyal medyada da çok fazla aktif olmadım bu aylarda. O yüzden Türkçe ile çok fazla ilişkim olmadı bu ay. Bugün geliştirdik. Bugün biraz yani gaz verdik yani biraz uçtu yani eski konuma yani yavaş yavaş ulaşıyor arkadaşlar. Peki sana şimdi şey soracağım. Şimdi bu arkadaşlar da merak edecektir. Ya bu Hindistanlı arkadaş bu Türkçeyi nasıl bu kadar iyi öğrendi? Şimdi sen yıllarca Türkiye'de yaşadın. Türkçe öğrendin. Yani sen ne zaman gittin Türkiye'ye? Ne için gittin? Ne kadar kaldın? Nasıl zaman geçirdin ve Türkçeyi nasıl öğrendin? Türkiye hakkında yani neler yaşadın Türkiye'de? Yani ilk önce Türkçem çok muhteşem öyle bir şey hissetmiyorum ben ama Çok iyi. şöyle ama şey ya bizim Cem Yılmaz'ın bir tane şey var ya yani İngilizce biliyor musun derdimi anlatacağım kadar İngilizce bilmiyorum dediği gibi derdimi anlatacağım kadar var yani Hiç bu de kadar. derdini anlatacak kadar değil, gayet de akıcı konuşuyorsun. Bu kadar yani ben 2016'ın sonunda Türkiye'ye gelmiştim yüksek lisans yapmaya. 7-8 yıl önce. 5-6 sene oldu. Ya 7 sene oldu. Şimdi Yüksek 2023 lisans, yüksek lisans yapmaya geldim. üniversite. Üniversite. Yani aslında üniversite Hindistan'da bitirdim. Ondan sonra yüksek lisans yapmaya geldim. Bir sene Türkçe okudum. Hangi Hep- şehirde yaşadın? Hep Konya'dayız. Konya'da yaşadın. Yani biz bir yarım Konyalı olarak yani görebilirsiniz beni. Konya'dan birileri varsa Konyalı hemşehrilerimize selamlar yolluyorum. Selam olsun Hindistan. Konya'ya. Bütün Türkiye'ye de çok selamlar gönderiyorum ilk olarak. İşte okudum. Okulumu bitiremedim. Yani ondan sonra bir 2020'de ben Hindistan'a döndüm. Yarım mı kaldı Türkiye'de yüksek lisans? Yani bir bitirmeden döndüm yani. O korona zamanlar falan. Covid'den geldi, dolayı. Covid falan. Filan ondan sonra 2020'de döndüm. 2 sene YouTuber olarak yani kendi bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve hep Türklere yönelik yaptın YouTube videolarını Çünkü Türkçe konuşarak. yani Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'nin varlığından hiç haberim yoktu benim. Sadece biz okullarda derken medreselerde falan Osmanlı hakkında yani böyle okuyoruz, öğreniyoruz bu kadar.
Bir de İstanbul biliyorum bu kadar. Bir de Türkiye hakkında çok fazla bilgim yok. Peki neden Türkiye'ye gittin? Neden başka bir ülke değil de neden Türkiye'yi seçtin yüksek Benim bir lisans tane için? arkadaşım vardı. İşte o daha önce Türkiye'ye gitmiş böyle okumak için. Ben onun yolunu takip ederek yani Türkiye'ye geldim. O işte Arkadaşının referansıyla. Türkiye var. Türkiye diye bir ülke var. Güzel insanlar var. Güzel yerler var. Okumak da güzel bir yani yer olacak senin için. Okumak için de. Bu şekilde bir hani nasıl desem bir şey verdi bana. Bir referanslar verdi. Ben de o zaman sıralarda lisans bitirmek için yani sınavlar vesaire ona gidiyordum. Onunla beraber buna da başvurdum. İşte Allah'tan yani kazandık. İşte Türkiye'ye geldim. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi sence nasıldı? Yani 4 yıl üniversite hayatını yaşadın Ben Türkiye'de. 4 tane benim üniversite hayatı burada bitirdim. Ben 2 senelik yüksek lisans için geldim. Hı hı. Toplam benim 3 sene oldu. Bir Türkiye'de de 3 yıl kaldın. 3 sene oldu ama ben bir sene daha uzattım. Toplam 4 sene oldu. Hı hı. Bu şekilde oldu benim yüksek lisans hayatım. Daha sonra işte eğitim biraz şey desem mesela Hindistan'da okuyorsan mesela üniversiteden çıkan biri İngilizce konuşabiliyor ya da farklı bir dil konuşabiliyor. Ya da atıyorum mesela biz okullarda Arapça öğreniyoruz Müslümanlar. Hindistan'da. Arapça Aha. öğrenmek istiyorsa Arapça var, Urduca var. Ondan sonra işte İngilizce öğreniyoruz, kendi dilimizi öğreniyoruz. Yani böyle Bayağı geniş. yani böyle farklı farklı insanlarla iletişim kurabilecek kapasitesine uygun bir öğrenci yapıyoruz yani bu sistemle. Türkiye'de ben bu kadar detaylı bir şekilde hissetmedim. Evet, Bu, dil anlamında Türkiye biraz geri kalmış. yani böyle bir Sadece sıkıntı var. İngilizceyi bile zar zor öğreniyoruz. Yani onun dışında ikinci dil bile zor oluyor Türkiye'de. İşte böyle biraz sıkıntılar vardı. Ben mesela bununla çok yani alışmak için biraz zor alıştım ben bu olayı. Çünkü hep Türkiye'ye gittim, bir tek İngilizcen var. benim İngilizcem vardı bir de Türkçeyi hiç bilmiyordum. Sadece ekmek ve su iki tane kelime öğrenmiştim. Artık kimse İngilizce konuşamayınca Konya'da sen de Türkçe Yani öğrenmeye mi mecbur sadece kaldın? Konya'da değil. Mesela ben Türkiye'nin hemen hemen çoğu yere gittim. Her yerde gittiğim yerde aynı şeydi yani. durum Nereleri aynı. gezdin Türkiye'de? Ben Konya'da okudum. Daha sonra Niğde'ye gittim. Kırşehir'e gittim. İzmir'e geldim. Senin memleketine gezdim. İzmir'e de selam olsun İzmir'e de memleketime. buradan- İzmir çok güzel bir yer. Ben çok sevdiğim bir yerlerden. Denizli'ye gittim, Antep'e gittim. Ondan sonra da Adana'ya gittim, Mersin'e gittim. Daha sonra nereye gittim? İstanbul, İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim. Ondan Karadeniz'e sonra çıktın mı? Çanakkale'ye gittim. Çanakkale. Ondan sonra Çanakkale'de bir de bizim tarihimizle ilgili o Kurtuluş Savaşı'nda Hindistanlı vatandaşlar da gelmişti. Orada vefat oldu. İşte onların işte mezarlarını falan ziyaret etmek amacıyla işte oraya gittim. Çok güzel bir kültürel Bursa'ya şey oldu. gittim. Bursa da güzel bir yer. Benim sevdiğim yerlerden biri. Böyle bir sürü yerlere gittim işte. Sen bir 30 şehirden fazla yer gezmişsindir herhalde. Yani Toplam 81 şehir Benim var. içimde bir gezgin kanı var. O yüzden ben işte gidiyorum insanlarla bir şeyler öğreniyorum. İşte gittiğim yerlerde hep sadece how are you, ne var you var. Ondan sonra da bir şey yok. Aa, yani. muhabbete girilmiyor. İşte o yüzden ben kendim biraz yani zorlamaya başladım. O zaman bu Türkçe öğrenmek böyle için. olmaz işte. O yüzden bir sene Türkçe eğitim görüyoruz ama o da işte insanlarla bu kadar yani yakın olacak kadar yeterli olmuyor herkes için. Ama kişilere göre değişiyor. O bir sene içinde benden daha iyi konuşanlar da var. İşte bu şekilde olunca yani kendim sokaklara indim. İnsanlarla konuşmaya başladım. Yani böyle Konya'da işte bizim işte Zafer'imiz var, Zafer diye bir yer. İşte oradaki bankalarda oturan dayılarla oturup sohbet etmeye başladım. Gençlerle oturuyorum işte. Kahveler. Ondan sonra çekirdek, işte çiğdem. Çekirdek, kola. İşte İzmir'de çiğdem mi? Öyle İzmir'de biz çiğdem deriz. Çiğdem diyor. Diğer yerlerde çekirdek. çekirdek diyor. İşte çiğdem falan. Vay, bunu bile çiğniyoruz. biliyorsun vallahi, helal olsun ya. İşte öyle. Adam bunu bile biliyor, İzmir'de çiğdem, diğer şehirlerde çekirdek, bunu bile biliyor, helal olsun. İşte İzmir'e geldiği zaman boyoz da çok fazla yediğim. Boyoz. Ya söyleme bak, ben özlüyorum. Bulamıyorum burada. Seviyorum, Atomlar bulamıyorum. vardı, çikolatalı atom işte ekmekler. Evet. Onlar falan çok beğenmiştim İzmir'de. Peki sen şimdi Türkiye'de
çok fazla şehir gezdin. Belki de Türkiye'nin yarısını gezdin hemen hemen. Yani öyle. Peki Türkiye'de en çok ne senin hoşuna gitti? Abi Türkiye'nin hoşuna gitti. Favorin nedir? Yani Türkiye dendiği zaman ilk aklına ne geliyor böyle? Konya pilav. Konya pilavı. Vay, Konya pilavı. Yani nasıl desem, Türkiye'nin aklıma geldiği zaman çok şey geliyor. Mesela çay geliyor ilk önce. Çayını seviyorsun. Ondan sonra o ortamı seviyorum. Yani böyle şu İtalyan dilinde bir tane söz var mesela. Sen şimdi ne yapıyorsun diye sorduğu zaman İtalyanlar hiçbir şey yapmamasının tadını çıkarıyorum demek. Yani boş oturuyorum demek ama onun bir edebiyat Ama boş şeklinde anın tadını çıkartmak. işte. Türkiye'de bunun yani ne kadar zirveli olduğunu öğrenmiştim. İşte Kahveye oturuyorsun, çayını içiyorsun, kağıt bir de oynuyorsun. okey oynuyorsun ya da işte bir insan, ben hayatımda bunu hiçbir millet yaptığını görmedim. Yani böyle çekirdek ve soğuk çay. Bunu alıp gidiyorsun bir parkta. 2 saat, 3 saat bunu yaptığını hiçbir memlekette bir insan bunu yapmaz. Seviyoruz bu Ama hayatı. Türkiye'de bunu ben ilk de başlarda bunu yemeyi hiç bilmiyordum. Yani böyle elimle falan açmaya çalışıyordum, yani çiğdem dediği şey çekirdek işte. Sonra alıştım, öğrendim. Daha sonra ben BİM'den falan bir yarım kilonun paketi falan alıp gidiyorum. Ondan sonra Sen de alıştın artık. ben de bunu yapıyorum. Ondan sonra şimdi Hindistan'a geldim. Bunu yapacak bir yer yok ya da vakit yok. Çiğdem yok burada. Çiğdem de yok. Bir de senin 2 saatin yok yani böyle oturacak. Mesela ben bu Bangalore'da bu parkta yani 2 defa gelmişimdir. Yani ikinci defa şimdi bu gelişim. Yani bir aydır burada yaşıyorum. Yani böyle bir parkta oturup bu vibe'ini yaşamak için yani vakit bulamıyorsun. İşte böyle şeyler çok özlüyorum mesela Türkiye'de, yani böyle Türkiye seyahati yakındır sana diye der miyiz o zaman? ben bu aylarda planlanıyordum aslında. Ama işe girdiğim için işte artık yani bu sene sonunda ben geleceğim. Yani kafama koydum bunu. Geldiğin yani. zaman haber vermeyi unutma. Elbette. Ben olayım, bu videoyu izleyen sizler. Bu güzel kardeşimize Türkiye'de de bir destek oluruz her anlamda. İnşallah. Ben geleceğim yani böyle işleri biraz düzene soktuktan sonra. Tabii burada yani, da çalışıyorsun sonuç olarak, bir düzenin, iş hayatın var. Peki sana şeyi soracağım, şeyi merak ediyorum. Şimdi sen Türkiye'de 4 yıl yaşayarak hemen hemen yarısını 30-40 tane şehri gezerek çok fazla şey öğrendin. Türkiye kültürü, Türkler hakkında falan. Şimdi Hindistanlı olarak da doğal olarak Hindistan'ı çok iyi biliyorsun. Hindistan'la Türkiye arasında en benzer olan şeyler ne sence? Yani mesela yani bu videoyu izleyen arkadaşlar, yani Türkler Hindistan'a geldiği zaman en çok hangi konuda zorlanmaz? Basit gelir, rahat gelir, benzer gelir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi biz Hangi konuda yakınız? Türkiye, İran, ondan sonra Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, işte bu ülkelerin hepsi benzer noktalara baktığı zaman çok şeyler var. Evet. Biz çok şeylerde benziyoruz. Tarihe baktığımız zaman, o 1000 yıl öncesine gittiğimiz zaman. İşte tarihte benzerlikler var, yemeklerde benzerlikler var, hayatımızda benzerlikler var, sosyalleşme, yani onun o metresi var ya, orada bile bir benzerlik bulabiliyoruz. Ama bazı konularda tabii ülke farklı olduğu için yani zorluklar da olabiliyor. Şimdi ben Hindistan ve Türkiye arasındaki benzerlikler diye bir video çekmiştim bir zamanda. Yani o videoda bir 10'a yakın bir benzerlikler saydım. Çünkü video yarım saat oldu. Öyle mi? Yani Bir daha özet geçebilir misin bize? daha fazla olmasın diye yani orada kapattım. Mesela biz Türkiye'de çok yani işte nostaljik olarak hatırladığımız şey var ya, annelerin terlik atması. Ha, burada da var Yani mı? Mesela Türkiye'deki çoğu insanların yani düşüncesine göre bu sadece Türkiye'de var diye düşünüyorlar. Ama öyle değil. Bizim burada da benim annem çok kovmuştu beni. Sen de yani o annenin terliğini çok yedin yani. Zamanında çok yedim, onlar afiyetle yedik. Ya kültürel olarak o zaman genel olarak yakınız diyebiliriz değil mi? Ondan sonra Tek işte bir şey diyemeyiz. sıcakkanlılık mesela, arkadaş olmak. Evet. Mesela Siz bizde- aşırı sıcakkanlısınız. Türkiye'de arkadaş olmak demek yani böyle, yani bu farklı bir yani olay Türkiye'de arkadaş demek. Yani kelimenin anlamı olarak arkadaki taş, yani arkadaş. Ha. Onun gibi duruyor arkadaş dediği zaman. Hindistan'da da böyle. Biz daha çok samimiyiz. Mesela Türkiye'de mesela el ele tutuşup yürümek
yani biraz yanlış görüyorsunuz. Yani Aa, böyle evet, evet. cinsellik anlamında. Ama Hindistan'da bizde çok böyle var. değil. Burada Bizde mesela erkek erkeğe el ele tutuşup yürüyen çok böyle- oluyor. Ben de bu sormuştum bizim insanlara. samimiyetimiz maksimum yani. Ama Ben senin Türkiye'de kardeşinim yani. çok büyük bir problem. Problem. Türkiye'de sen el ele bir erkekle tutuşup yürürsen direkt sana direkt gay lakabını koyup arkandan ağır laflar ederler. Direkt Türkiye'de böyle, ama Hindistan'da çok var ve normal bu. Benim yüksek lisansa bir tane arkadaşım vardı. Ben mesela bu olaylar hakkında sonradan haberdar oldum. Üniversiteyi bitirdik. Yani bitirdik derken bir sınıf bitirdik, ders bitirdik. Ondan sonra dersten çıkıyoruz. Ben dersten çıkarken yanlışlıkla arkadaşımın yani samimiyet çok fazla olduğu zaman Bir de bunu insana- göstermek lazım yani bu Evet. arkadaşımıza. İşte o arkadaşıma göstermek için böyle yaptım. Bu yaptığı zaman adam hemen el çekti. Yani ben Hayırdır Hayırdır- birader diye böyle. Hayırdır sen bugüne oğlum kadar sen bu- diye. Sen bugüne kadar böyle değildin. Türkiye'de Anca- kavga sebebi. Yani. Hatta cinayet bile çıkar bak. Net diyorum, Türkiye'de bir erkeğin elini, sokakta tanımadığın bir erkeğin elini tut, cinayet çıkar. Ama Hindistan'da bu çok normal. Yakın Bizim arkadaş böyle normal olduğu sembolü. için yani işte ben öyle yaptım. Adam işte sen bugüne kadar böyle değildin. Neden aniden böyle bir hareket falan. Sen bana asılıyor musun, Aynen. bana yürüyor musun? İşte sonra zorla anlattım böyle bir yani ben de seni çok sevdiğim için böyle yaptığımı işte böyle samimilik, dostluk çok benzer. Ondan sonra yemeklerin zenginliği. Yani Hindistan'a baktığı zaman siz o sokakta gördüğünüz pis yemeklerden yani ibaret değil Hindistan yemekleri. Tam da ben de o konuya değinecektim. Hatta sen söylemeden ben daha da genelleyerek şöyle bir soru sorayım sana. Şimdi ben de videolarımda da genelde zaten videoyu izleyen, düzenli olarak videolarımı izleyenler zaten fark etmiştir. Yani ben Hindistan'da şu ana kadar %30 kadar video paylaştım. 2 ay kadar zaman geçirdim. Videolarımda da genelde vurgulamaya da çalışıyorum. Hani evet, Hindistan'ın, evet. Ya şimdi sadece Hindistan değil, bütün ülkelerin evet pis yanı, kirli yanı var. Tabii ama Türkiye'nin de kötü yanları var. Hindistan'ın da kötü yanları var, pis yanları. Evet, Hindistan'ın da pis tarafları, kirli tarafları, şeyleri tabii ki var. Şimdi Hindistan çok büyük bir ülke. Dünyanın en büyük 7. ülkesi. %1,5 milyar insan yaşıyor. Tabii ki kirli tarafları, pis tarafları olacak ama ben de videolarımı çekerken genelde Hindistan'ın güzel taraflarını da vurgulamaya çalışıyorum. Temiz yemeklerinin, temiz restoranlarının, insanların ne kadar sıcakkanlı, iyi insan olduklarını falan vurgulamaya çalışıyorum. İnsanları çok iyi, temiz yemekleri var, temiz şehirleri var. Özellikle güney taraflarının ne kadar apayrı cennet gibi bir yer olduğunu falan videolarımı ben de vurgulamaya çalışıyorum. Senden şimdi söylemek istediğim, sen direkt bir Hindistanlı olarak yani Hindistan'ın iyi yanlarından bahsedebilir misin? Çünkü videolarda hani insanları, ya Türklerin aklına Hindistan dendiği zaman kirlilik, pislikten başka bir şey gelmiyor. Aşırı bir ön yargı var Türklerin hakkında, Hindistan hakkında. Yani ben de bunu biraz değiştirmeye çalışıyorum. Temiz yerleri göstermeye çalışıyorum falan. Sen bir Hindistanlı olarak biraz daha böyle açıklık getirebilir misin bu konuya? Şimdi benim videolarımı izleyenler beni biliyor. Zaten Hintli dayı, abone olmayı unutmayın, Instagram, YouTube, tekrar söyleyeyim. Abone olursanız çok iyi olur. Abone olmayanı buluruz. Abone olun. İşte benim videolarıma ben hep anlatıyorum. Mesela Türkiye'de seyircilerin bir sıkıntı var. Bu aslında sizi çok etkileniyor. Mesela bir Türk halkı olarak. Bunun benim fark ettiğim bir şey. Türkiye'deki insanlar videoların içinde içerik istemiyor, bilgi istemiyor. Hep olaylar, ben Mertlerle bunu konuştum. Evet. Mert de bunu kabul ediyor. Çünkü Kesinlikle. o da mesela yani bir ülkeyi güzel gösterdiği zaman kimse izlemiyor. Ama kötü gösterdiği zaman çok insan izleniyor. Bu yani Mert'te yaşamış bir olay. Kötü bir olay vermek gerekiyor videoda. Yani bir dedikodu yaratacak bir şey. Şey lazım. Ya kısacası yani mesela şu an böyle bir parktayız. Ben şimdi bu videoda burada şimdi şu böyle bir parka geldim. Ne kadar güzel, temiz havası olan, tertemiz, çok güzel bir park diye videoyu yapıp size sunsam kimse izlemez. Ama ben şu parkta Hindistanlı kız bana geldi laf attı diye bir video çeksem veya Hindistanlı birisi geldi bana saldırdı falan, laf attı bana diye bir video çeksem, ama bu izlenir. Hani onun da demek istediği olay bu. Yani böyle doğal güzellik göstermek veya bilgi sunmak Türkler izlemiyor, sevmiyor. Bir olay gerekiyor. İşte dediğim gibi Hindistanlı kız bana yürüdü parkta. Hindistanlı çocuk bana saldırdı, laf attı falan. Hani böyle bir olay yani. Şimdi ben bu boşuna demiyorum. Siz Türkiye'de Türkçe dilinde çekildiği videoların bütün başlıklara dikkat ederseniz bir yani şok işareti vardır. Her başlığın sonunda. Ünlem. Çünkü ünlem vardır. Evet. Yani böyle şok işareti oluyor ya işte ünlem. O vardır.
neden bunu koyuyor? Yani bunu her videoda Evet. insan neden bunun ihtiyacı duyuyor? Her içerik üretici bunu Maalesef biliyor. dikkat Çünkü çekebilmek için. insanlar bunu yani normal bir şey gösterdiği zaman izlenmez. Bunun için bilgi istemiyorlar. Bu aslında sizi çok etkileniyor. Mesela bunun sonuç ne olacak biliyor musunuz? Benim ülkem çok iyi, diğer ülkeler hepsi kötü. Böyle bir algı oluşturur birincisi. İkincisi olarak siz hiçbir şekilde gelişmezsiniz. Siz 20 dakika yani benim video izlemek için kullanıyor ya da Mert'in videosu izlemek için ayırıyorsunuz. Sizin 24 saatin içinde sadece 24 saati var her vatandaş için dünyada. Orada yarım saat 24 dakika saat ya da dakika ya da saat yani siz birileri için harcıyorsunuz. Hayatınızda bir şey katmanız lazım. Hani bu katmıyorsa siz sadece bu olayı izliyor ya da bir kadın yani onu saldırdığını ya da biri onu saldırdığını izliyorsa sizin hayatınıza hiçbir şey katmaz bunu. Yani sizi kendinizi kişisel olarak bunu geliştirmez. Daha Yani bilgi verici, daha dolu, siz böyle öğrenmeye yönelik. YouTuber'ları böyle zorlamanız lazım. Beni zorlamanız lazım. Yani Mert'i zorlamanız lazım. Sen oraya gittikten sonra sadece bu mu kurdu? Yani böyle sormanız lazım yorumlarda ya da mesaj atarak bunu yani sormanız lazım. Yoksa size hiçbir şekilde faydası olmayacak. Sadece siz bizim videomuz izliyorsunuz. Biz para kazanıyoruz. Biz böyle rahat rahat geziyoruz ya da lüks Çok yerler. farklı yerlere gidiyor olay Gidiyor yani. yani. Bunu İstediğimizi sunamıyoruz gibi. siz böyle değişmeniz lazım. Yani bu Türkiye'nin seyircinin kalitesi çok farklı. Ben sadece Ruhi Çenet'in ya da Barış Özcan'ın videonun altında biraz kaliteli insanlar görüyorum. Yani başka YouTuber'ların altına gittiği zaman yok ya abi orada Evet. yani Hindistanlar Dedikodu. pis ya da Amerikalılar şöyle Avrupalılar hep sömürüyorlar. İngiltereler böyle. Yani her kolay yani her bir millet için bir kötülük buluyorlar sonra onun üzerinde bir muhabbet yani dönüyor. Yani böyle olmaması gerekiyor. Dünya farklı abi. Yani sen çık gel tanış konuş yani insanlarla kaynaş. Yani başka ne yapabiliyorsan onu yap. Dil öğren. Yani mesela çok güzel İngilizce konuşuyor. Yani böyle İngilizce hiç bir yani konuşmadığı bir şehirden gelip bu kadar güzel İngilizce konuşması gayet yani alkışlamamız gereken bir şey. Çünkü adam hayatını yaşamış. Farklı şeyler görmüş, öğrenmiş, on yargını kesmiş, gelmiş Hindistan'a gelmiş. Bir ay olmuş burada değil mi? 2 ay oldu geleli. 2 ay oldu burada. Yani Kuzeyinden başladım, güneyine geldik. Şimdi doğuya doğru hareket edeceğim. Peki böyle sen Hindistan hakkında biraz böyle bilgi versene. Hani böyle hani az önce senin de dediğin gibi hani böyle Hindistan dendiği zaman o videoların yorumlar kısmında hep böyle pis, yemekler pis, insanlar pis gibi şeyler var. Yani ben de videolarımda da zaten genelde hani böyle hani temiz güzel yerlerin olduğunu da vurgulamaya çalışıyorum. Özellikle güneyin de cennet gibi bir yer olduğu falan. Yani onun hakkında böyle biraz bilgi verir misin? Böyle Hindistan aslında şöyle bir ülkedir gibi Benim- yani. Şimdi yani şöyle bir iddiam yok. Hindistan çok tertemiz böyle yerleri yalayabilirsin. Öyle bir memleket değil Hindistan. Her ülkenin var Yani kirli yeri. böyle bir Hindistan'da yani siz bildiğiniz her şey burada var. Yani bu bir gerçek. Ama bu gerçeğin dışında başka bir gerçeği var. Güney tarafları Yani tertemiz. güney olur, yani kuzeydoğu olur ya da Keşmir bölgesi olur. Burada Himachal Pradesh var. Yani böyle siz bilmediğiniz, tanımadığınız bir sürü insan var. Yani siz sadece o sokaklarda gördüğünüz ya da ayaklarıyla yemek pişiren ya da nasıl desem yani bu değil yani motor yağında yemek Yani, pişiren. yani bir tane video atılıyor mesela 10 milyon izleniyor yani herkes görüyor adam ayağıyla yemek pişiriyor ama öyle bir ön yargı oluyor ki sanki bütün restoranlar aynısını yapıyormuş Mesela gibi bir ön Kerala'ya yargı gittik. oluyor. Sen Kerala'da yaşadın. Mesela Kerala. ben Kerala vatandaşıyım. Kerala'nın Kerala eyalet bu arada. Geçen hafta benim olduğum yer biliyor izleyenler. İşte oranın bir yani vatandaşıyım. Oraya gittim. Nasıl hissettin? Çok güzeldi. Mesela bana Kerala cennet. mesela bana diyorlar mesela atıyorum bu videoları izledikten sonra sen bu yemek mi yiyorsun? Yani Kerala'yı yaşayan biri benim için o yemek benden 2500 kilometre uzakta yapılan bir yemek ben nasıl yani yiyeceğim abi o. Yani o olmaz bir şey. Siz sadece Hindistan'ın 28 eyaleti var. 7 tane birlik bölgeler var bu ülkede. Toplam 33 ya da 35 bölge var bu ülkede. Bu bölgenin sadece 4 ya da 5 eyaletinden olaylar izliyorsunuz.
Yani Genelde bu gelen gezginler Delhi, Varanasi, Agra, Jaipur, bitti yani. 3-4 şehire gidiyorlar. Sizin için Hindistan bu. Yani Güneye kimse gelmiyor mesela. Yani bizim şu an olduğumuz yer Hindistan'ın en güneyleri. Buraya hiç Güney- kimse gelmiyor. yani Burayı bilmiyorlar. 4-5 tane eyaletin dışında hiçbir yere gitmiyorlar. Ki o 4-5 eyalet de evet en kirli olan eyaletler. Hani Varanasi falan hani en kirli olan Güzel yerlere bir şey gidiyor yok. herkes. Varan- Temiz yerlere kimse gitmiyor. Varanasi kirli olmanın sebebi onların Ölü yakım. dini şeyleri orada gerçekleştirdiği için Evet. öyle oldu. Mesela yani Müslümanlarda öyle bir şey olsaydı yani bizim Tabii. kutsal yerlerimizde öyle Adamların dini görevi olurdu. cesedi yakmak. Yakmak. Doğal olarak insan cesedi yanıyor. Tabii ki kirli olacak orası yani. Başka yapacağı bir şey yok. Ama biz bunu mantıksız buluyoruz. Yani Müslüman olarak bunu mantıksız buluyoruz. Ama onlara göre yani şöyle bir Çok normal. normal bir şey. Mesela Adamların dini görevi bu hatta yani Şöyle, hani ben- Müslümanlık için diyeyim cennete gitmek için yaptıkları bir şey yani. Mesela ben hep şöyle derim. Mesela İslamiyet'te Allah'ı bilmeyen hepsi cahildir. Yani böyle bir yani şey var yani böyle Allah'ı bilmiyorsan sen böyle bir puta tapıyorsan sen cahildir. Böyle bir şey var. Bir bakış İslamiyet'te, açısı var. Evet. Herkese var. Yani bizim şeyde var mesela Hazreti Yusuf'un zamanında yani Mısırlılar hepsi putperestlerdi. Onlar hepsi cahil toplumdu. Öyle söylenir. Halbuki Mısır toplum en gelişmiş toplumdu. Piramitler yapıyorlardı, mumya yapıyorlardı, ilaç yapıyorlardı. Milattan önce neler Yazı neler. vardı. Kendi alfabesi vardı. Yani cahil insan böyle olmaz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Milattan Yani- önce adamlar Okumayı medeniyeti yazmayı yapıyor. bilmiyorsan sen cahilsin. Öyle olabilirsin. Allah'ı bilmiyorsan sen cahil demezsin yani. O adamda bir şey var, öğrenecek bir şey var. Ama sadece Allah'ı bilmiyor. Allah ona hidayet nasip etmedi. O yüzden o İslam Müslüman olmadı ya da İslamiyet'e kavuşmadı. Yani o Allah ve onunla alakalı bir şey. Evet. Yani biz ona cahil ya da o yani ölü yakıyorsa o salaktır. Yani öyle bir yorum Ya o yapmayız. onun inancı çünkü yarın olur o da senin için aynısını aynen. söyler. Tabii ki de mesela Bu sefer de savaş sebebi yani bunlarda. ben mesela böyle bir toplumda yaşıyorum. Mesela burada her konuda, dini konularda yani şey olur. Mesela tartışmalar olur. Mesela atıyorum Hindular mesela Müslümanlara sen yani böyle söylüyorsun. Ama sen milyonlarca para harcayıp Mekke'ye gidip bir şeyin etrafında dönüp geliyorsun. Bunun anlamı ne? Diye sorarsan bende Tabii. cevabı yok. Yani adam gidiyor yani Sefa Merve'nin etrafında sen koşuyorsun. Yani neden koşuyorsun? Ha bizim yani peygamberimizin annesi böyle koştu. Dini görev. Koştu o yüzden biz koşuyoruz. Yani bunun dışında bir cevap yok. Ya da işte şeytana taş atıyoruz. Şeytan yok sadece bir duvara da taş Evet. atıyorsun. Yani sonra diyorsun sen şeytana atıyorsun. Yok bizim peygamber böyle yaptı o yüzden biz de böyle yapıyoruz. Yani işte onun gibi onun dini kuralları O böyle, da onu yapıyor. öyle yapıyor. Yani biz ona salak demeyiz yani. Ya da onu yanlış demeyiz. İşte Türkiye'de insanlar bunu hep yani böyle farklı insanlarda hiçbir şey yok. Sadece her şey Müslümanlarda var diye bir düşüncesi var. Yani bizim dinimiz hiçbir şekilde bunu öğretmiyor. Peygamber diyor sen Çin'e gidip bilgi öğrenebiliyorsan öğren diyor. Yani Çin'de Müslüman olduğu için söyleme diyor. İşte biz böyle yani hep yani oku, öğren, araştır böyle bir toplum olmalıyız yani Müslüman olarak. Tabii. Başkalara suçlayıp otursan sen orada oturursun hiçbir şey öğrenmezsin. Bu arada kendisi de hani Hinduizme inanan birisi olarak düşünebilirsiniz. Kendisi de bu arada Müslüman. Hani Hindistan'da da zaten biliyorsunuz yani sadece Hindistan'daki Müslüman sayısı Türkiye nüfusundan kat ve kat fazla. Kendisi de bu arada Müslüman bir Hindistanlı kardeşimiz ve son olarak da sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz farklı bir konuya değineceğim. Şimdi sen en başta hani Türkiye'yi çok iyi bildiğin, gördüğün için ve Hindistanlı olup da Hindistan'ı çok iyi bildiğin için mesela böyle Türkiye Hindistan arasında bir iş kurmak istesek veya iş kurmayı düşünenler varsa böyle bir ticaret yapılmak istense mesela nasıl bir şeyler yapılabilir, neler uygun? Yani Hindistan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Hindistan'a ne gönderilebilir, ne yapılabilir? Ya online olarak mı, yok da tekstil ürünleri gönderip satma mı? Mesela hani Hindistan'da şu alan çok iyi, Türkiye'ye gönderip güzel para kazanabiliriz veya tam tersi Türkiye bu anlamda güçlü, Hindistan zayıf, Türkiye'den buraya mal gönderip satarız veya online olur, dijital olur. Yani Türkiye Hindistan arasında nasıl bir ticaret yapılabilir sence? Bir fikrin var mı? Şöyle ya ben bu YouTube işleri yaparken hani şey yapıyordum. Yani böyle
Ticaret olsun, turizm olsun, böyle şeylerle ilgilenmeye çalışmıştım. Aslında Hindistan'da nüfus çok olduğu için yani fırsat da çok burada. 1,5 milyar insan siz, var. Türkiye'de siz şöyle düşünüyorsunuz. Hindistan'da 1,5 milyar insan, tıklım tıklım insan var. Böyle düşünüyorsunuz. Bizim için öyle bir şey yok. Yani biz eyaletler olarak yani ayırmış. Evet, şimdi Hindistan dediği zaman böyle 1,5 milyar insanlar, çok insan var diye. Bizim Hindistan'da şöyle bir şey var. Biz eyalet olarak ayırmışlar. O yüzden yani her eyaletin tadıları farklı, insanların şekilleri farklı. Mesela Delhi'ye, Mumbai'ye bakarsanız çok insan görürsünüz ama buraya bakarsan gayet normal. Veya Aleppo mesela benim geçen hafta olduğum yer. Gayet normal. Çok az insan yaşıyor. Çok normal insanlar yaşadığı gayet normal yani nüfus oranı Ya sahibi. burada büyük şehir çok fazla var. Yani Türkiye'deki İstanbul mesela düz hesap 20 milyon tane insan yaşıyor İstanbul'da. Yeni Delhi de aynı düz hesap 20 milyon. Mumbai de aynı düz hesap 20 milyon yaşıyor. Sadece Hindistan Türkiye'nin 17 katı büyük bir ülke. Yani Türkiye şimdi Hindistan'a göre çok küçük. Yani 17 kat küçük bir ülke olduğu için mesela bizde İstanbul gibi bir şehir sadece bir tane var. Büyük ve gelişmiş olarak. Ama şimdi Hindistan Türkiye'nin 17 kat büyüğü olduğu için Türkiye'deki İstanbul'dan 10 tane daha var Hindistan'da. Hani aynı böyle büyüklükte, kalabalık anlamında. Güzel Hani bir o şey yüzden bulmuşlar. kaos kelimesi Hindistan'da fazla var. O da ülkenin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Doğru, doğru. İşte o yüzden bunu fırsata çevirebilirsiniz. Aslında baharat olur, Ticaret. ticaret olur. Burada geçen Hindistan'dan Türkiye'ye baharat ticareti iyi diyorsun. kumaş olur. Ondan sonra burada makine parçalar var. Mesela bu Türkiye'den Hindistan'a da getirebilirsiniz. Mesela ben Konya'da okuduğum için Konya bir sanayi şehri olarak biliyor. İşte sanayide ürettiği bir sürü makineler Hindistan'da satabilir. Ondan sonra ilk önce siz ne yapmanız lazım? Buradaki piyasayı bir araştırmanız lazım. Bende bir şey var. Bende bir koloniye var diyelim. Bu koloniye burada satabilir mi? Ya da bu koloniyi kullanabilecek müşteri var mı diye bir araştırma yapın. O öncelikle. Hindistan'da kolonya yok. Yok. Hindistanlılar Mesela- sever mi? Ya mesela. işte burada kolonya yok ama bu satabilir miyim diye. Sence satılır mı Hindistan'da kolonya? Bence burada satabilirsiniz. Bayağı Yani böyle. güzel Çünkü- kazandırır diyorsun. Ama bunun yani farklı bir şekilde tanıtmanız lazım. Mesela Türkiye'de kolonya olarak satıyorsa siz burada mikrop öldürecek bir tane sıvı olarak satacaksın. Yani böyle beyninizi kullanmanız lazım. Çünkü küçük küçük değişiklik yaparak Nereden kanına girebiliriz bu insanların, İşte böyle- cezbedebiliriz diye. böyle şeyler kullanabilirsiniz. Ondan sonra işte Türkiye'den Hindistan'a da yapabilirsiniz. Hindistan'dan mesela Türkiye'den meyve gönderebilirsiniz. Mesela ben Türkiye'den Hindistan'a meyve. mesela elma falan burada çok pahalı. Çünkü Hindistan'ın sadece kuzey bölgede yetişen bir meyve, elma. Güney Hindistan'a kadar geldiği zaman bu pahalaşıyor. Mesela $1,5. Türkiye'den 2 ucuza dolar. buraya getirip burada Buradan pahalı iyi fiyatlara satabilirsiniz. satılabilir. Mesela kayısı, kuru yemişler, yani bu tarz şeyler. Ondan sonra Türkiye'de de tekstil de olabilir. Mesela bu kadınların şallar falan. İşte o buraya getirebilir. Tesettür, türban. Tesettür işte turbanlar vesaire. Yani sizin elinizde ne varsa onun bir tane talebi var burada Hindistan'da. Peki bu lojistiği nasıl yapabiliriz? Çünkü Türkiye Hindistan arasında bir deniz yolu ulaşımı yok. Şimdi Yani zor. Yani var aslında ama bu şöyle deniz yani yoluyla mı yapılabilir, deniz uçakla yolu mı? da var, uçak yolu da var. Deniz yolu yani mesela 15 günü falan alıyor bildiğin kadarıyla. Mesela Türkiye Hindistan 15 gün mü gemi 13 güne yolculuğu? Alıyor mesela mal buraya getirmek için. Ama bu sizin tercihinize göre. Mesela siz hemen bozulacak bir şey Hindistan'a satmak istiyorsanız uçak tercih etmeniz gerekir. Tabii 15 günde bozulabilir Bozulur belki işte. gıda ürünleri. Ama işte atıyorum kıyafet, ayakkabı, ondan sonra çorap vesaire makine parçaları bu gemiyle gönderebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmuyor. Hindistan'da da gemiyi alanlar çok fazla. Gemi Deniz ne diyor? ticareti çok fazla. Limanlar da çok fazla olduğu için Özellikle yani Kochi, Kochi var mesela. Güney Mumbai Mumbai veya var, Chennai. Visakhapatnam var, Chennai var, Surat var. Yani böyle bir sürü Zamanında bile yani Hindistan tarihine baktığımızda İngiliz, Portekiz mesela çok gelmişler. Buraya hatta İngiltere sömürgesi olayı var, Portekizler falan. Neden gelmişler? Deniz ticareti olduğu için. Mesela özellikle İngilizler en ağırlıklı Hindistan tarihinde burada olanlar ama mesela Portekizliler, ben mesela Portekiz tarihini çok iyi biliyorum Güney Amerika'da yaşadığım için. Mesela Portekizler deniz ticaretinde o kadar ilerlemişler ki Brezilya'yı da almışlar zamanında, Hindistan'ı da almışlar. Düşün, Brezilya nerede?
Hindistan nerede? Portekiz'in ana ülkesi nerede? Portekizler deniz ticaretini dünya çapında ele geçirmek için düşün Hindistan'ı ele alıyor. Bir de Brezilya'yı ele alıyor. İki farklı uç taraftaki en iyi gelişmiş yer. Yani Hindistan'ın mesela Mumbai tarafları, Kochi, Kerala tarafları. Goa'ya gitmişler. Çok iyi. Goa her yerde Portekizler. Portekiz izleri var. Güney Amerika'da bile her yerde. Sen Goa'ya gittin değil mi? Goa evet 2 hafta önce oradaydım. Oradayım. Goa'da Goa'da güzel. çok Portekiz benzer binalar falan. Evet evet. Portekizler her yerde. Güney Amerika'da da var. Afrika'da da var. Hindistan'da da var. Hindistan'da Besinşehir'de bayağı kötü şeyler yapmışlardı zamanında. Onların bir tane hobisi var mesela. Bizim adamları bulup burnunu ve kulağını kesiyorlar. Nerede? Kerala'da. Ondan sonra işte denize asıyorlar böyle. Bir tane sopa alıyor. Ondan sonra işte bu Hazreti İsa'yı asmışlar ya, ona benzer bir şekilde asıyorlar. Ondan sonra öyle bir hobileri vardı. Bayağı pislikler yapmışlar. Her şey var bu dünyada, canilik her şey var. O zaman yavaştan bitirelim. Çünkü şu an hem Ramazan ayındayız. Şimdi ne kadar kaldı iftara? Şimdi 6:17 oldu burada. 6:32'de 15 dakika mı kaldı? 15 dakika. Arkadaşlar iftara 15 dakika kalmış. Biz artık kaçıyoruz. Açlık vurdu mu? Enerjimiz biraz düşük dostlar. O yüzden çok enerji konuşamadım. Birkaç gündür hastaydım. Şimdi de Ramazan. Bir de Ramazan'da enerji hemen en çok tükettiği Sıcak yerde ve oruç. vakitlerdeyiz. O yüzden Aynen. inşallah Mert'le yine konuşacağız. İnşallah yine görüşeceğiz. Çok güzel Türkçen var. Harbiden tebrik ederim Çok ya. teşekkürler. Süper konuşuyorsun. Ya zaten dinlediniz. Kusursuz adam ne o neydi bu neydi şu kelimeyi unuttum. Bir kere bile adam tıkır tıkır konuşuyor. Harbiden tebrik ederim yani. Süpersin dostum. O zaman dostum son söylemek istediğin bir şey var mı? Biz de kaçalım o zaman iftara. Hepinizi çok seviyorum. Yani Hindistan'dan çok selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Mert'e abone olmayı ve takip etmeyi, onu Bana çok değil destek asıl Hintli dayı Instagram YouTube. İşte Mert'e de destek olmayı yani unutmayın, çünkü adam çok emek veriyor. Bu sıcakta kavuruyor adam. Yani size video çekeyim, size göndereyim, insanlara göstereyim diye. O yüzden videolar paylaşıp ona destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda Türkiye'de son zamanlarda deprem olduğunu biliyoruz hepimiz. O yüzden onlara da bağışlanmalarını diliyorum. Aynı zamanda ölenler falan varsa Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. İşte onlara çok dualar ediyorum. Bir olay oluyor orada. İşte onlara çok dua ediyorum. İnşallah eski işte düzenine dönersiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kal. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkürler dostum. Çok sağ ol zaman ayırdığın için. Siz de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman diğer Hindistan videolarında görüşmek üzere. Hindistan hakkında merak ettiğiniz sorular, bir şeyler varsa, ticaret yapmak isteyen, gezmek isteyen, gelmek isteyen Hintli dayı her zaman ulaşabilirsiniz. Adı da Cemal. Hintli dayı lakabı güzel. İçeriklerin hepsi Türkçe. Instagram, YouTube. O zaman görüşmek üzere. Biz de kaçalım o zaman iftara. Size de hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere.